Sevgili izleyiciler, Kaan gibi özel bir durumu olan çocukların en önemli özelliklerinden bir tanesi, içinde tuttuğu duyguları dışarı vurmakta ve ifade etmekte zorlanırlar. Bu yüzden de gösterdiği davranışlar dışarıdaki insanlar tarafından şiddet gibi algılanabilir. Oysa ki o içinde tuttuğu, baskıladığı, ifade etmekte de güçlük çektiği duyguların bir nevi gösterme şeklidir. Şimdi Bade Hanım'ı arayalım. Bakalım kendisine ulaşabilecek miyiz? Efendim? Alo, Alo, buyurun. merhabalar. Bade Hanım'la mı görüşüyorum? Buyurun Bade ben. Siz kimsiniz? Bade Hanım, ben Star TV'den arıyorum. Bir Şansım Olsa programından. Aslı Özkaya. Müsait miydiniz? Müsaitim, buyurun. Peki sizin için bırakılmış bir hediye var. Birisi sizin için bizim programımıza başvurdu ve hediye bıraktı. Ben sizin aslanım olduğunuzu nereden bileceğim? Panik yapmayın isterseniz. Şöyle yapalım, bana güvenmeniz adına. Pencereye çıkarsanız aşağıda aracımızı göreceksiniz. Siyah büyük bir arabamız var. Kapınızın önünde. Araçta kim ile görüşeceğim? Araçta bizim ekip arkadaşlarımız var. Serkan sizi karşılıyor olacak. Ben sizi Serkan'a emanet edeceğim. Tamam, iniyorum. Tamam, endişelenmenize gerek yok. Zaten programımızı biliyorsunuz. Belki ses tonumdan da Aslı olduğumu anlamışsınızdır. Tamam, iniyorum. Peki. Ben sizi inince yeniden arayacağım. Tamamdır, teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, ben aslında Bade Hanım'ın bu güvensizliğini, dış dünyaya olan kaygılı bakışlarını anlayabiliyorum. Çünkü babasının söylediğine göre evin içinde şiddet görmüş bir kız çocuğundan bahsediyoruz. 17 yaşında bu kız çocuğu annesinin babasının evinden, yani güvenli olması gereken limandan ayrılıyor. Ve bu zamana kadar kim bilir neler yaşadı. Hepsini inşallah buraya gelmeyi kabul ederse kendisinden öğrenmek istiyorum. Şimdi aracımıza inmiş. Bade Hanım'ı arayacağım. Aslanım buyurun. Evet, inmişsiniz aracımıza. Evet, sağ olsun Serkan Beyler çok ilgili davrandılar. Sağ olsunlar. Peki güvendesiniz, endişelenmeyin. Kaygılarınızı da anlayabiliyorum. Oradaki kasayı görebildiniz mi? Evet, görüyorum. Tamam. Kasanın üstünde bir zarf var. İçinden çıkan şifreyle açalım lütfen kasayı. Bu bir top aslanım. Top mu çıktı kasadan? Evet, bu bir top. Peki bunu kim bırakmış olabilir? Kim yollamış olabilir? Bu topu ben zihinsel engelli kardeşime almıştım. Onunla beraber oynardık. Kaan iyi mi? Kaan iyi, merak etmeyin. Endişelenecek bir şey yok. İsterseniz gelin buraya. Kaan'ı da Kaan iyi konuşalım. mi aslanım? Kaan gerçekten iyi. Hiçbir sıkıntı yok, merak etmeyin. Ben sizinle detaylı yüz yüze konuşmak istiyorum. Beni kırmaz da buraya gelirseniz çok mutlu olurum. Tamam, geliyorum. Tamam. Bekliyoruz. Ekip arkadaşlarım da size eşlik edecekler. Tamamdır, geliyorum. Teşekkür Görüşmek ederim. üzere. Sevgili izleyiciler, normal şartlarda programa kimin başvurduğunu, Bade ile kimin görüşmek istediğini söylemem gerekiyordu. Ama onu söyleseydim buraya gelmekten ürkecek diye aslında babasının başvurduğunu gizledim. Sakladım, söylemek istemedim. Çünkü onunla burada yüz yüze bir de durumu ondan dinlemek istiyorum. O yüzden sanki topu kardeşi bırakmış gibi yaptım. Kendisi buraya gelince bütün gerçekleri, tüm detaylarıyla oturup yüz yüze onunla konuşacağım.
Bade hoş geldin. Hoş buldum. Bade telefonda çok tedirgindin. Şimdi de öyle görünüyorsun. Ben kameraman arkadaşları görünce biraz tedirginleştim. Onun için sizden ve ekibinizden özür diliyorum. Gerçekten çok ilgili davrandılar. Çok teşekkür ederim. Ve çok sağ olun. Ben senin neden ürktüğünü, neden dış dünyaya güvensiz olduğunu az çok biliyorum. Çünkü telefonda sana söyleyemedim ama programımıza baban başvurdu. Nasıl yani? Ben o adam başvurduğu için mi buradayım? Evet, ben sana gelmezsin diye söylemedim. Ama seninle de yüz yüze konuşmak istedim. Belki burada oturup konuşup o geçmiş döneminin, geçmiş zamanının telafi edemez babam belki ama... Sizce de çok geç kalınmış bir özür değil mi bu? 24 yaşındayım. Kendi paramı kazanabiliyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Bu özrün benim için hiçbir anlamı yok, kusura bakmasın. Ben annem başvurmuştur diye geldim. Aslan, bu adam burada mı? Baban burada. Onu görmek istemiyorum şu an. Eğer görmek istemiyorsan ben seni babanla karşılaştırmayacağım, görüştürmeyeceğim. Ama içimin bir tarafı da hatası çok büyük olsa dahi senin babandır ve her insan bir şansı hak eder diyor. Açıkçası telefonda da o yüzden sana söylemedim. Belki buraya geldiğinde seni ikna edebilirim diye düşündüm çünkü. Ben o adamın bir şans hak ettiğini düşünmüyorum. Yani çünkü o benden çocukluğumu aldı. Çocukken bir oyuncağım bile olmadı. Hep şiddetle büyüdüm. Hep istekleriyle büyüdüm. Ama o neyi istemiyorsa daha doğrusu ben onu istedim. İnat mı yaptı? Mini etek giymemi istemiyordu. Ben inatla, ısrarla mini etek giydim. Oje sürmemi istemiyordu. Ben ısrarla oje sürdüm. Sürerken de çok sizden de özür diliyorum. Ekran başındaki seyircilerden de tabii ki. Yani çok ağza alınmayacak kelimeler kullanıyordu. Bu bence bir ahlaksızlıktır. Kesinlikle görmek istemiyorum. Sen 14 yaşından beri belki de yapmaman gereken pek çok şeyi yapmışsın. Bunların hepsini babana inat olsun ve babanın canını yakmak için mi yaptın? Canı yansın istedim. Normal yapacağım bir şeyde bile ben sırf onun istemediği bir şeyi yaparak onun canını acıtmak istedim. Üniversite okuduğum dönemde normal bir kafede garsonluk yapabilirdim ama ben gece kulübünde çalışarak, gece kulübünde garsonluk yaparak, sırf görsün, gördüğünü de biliyordum, paylaşıyordum, sürekli takip ediyordu beni. Sırf görsün diye, ona inat olsun diye, canı acısın diye. O yüzden mi orada çalıştın? Biraz da paraya ihtiyacım vardı. Ama başka bir iş seçebilirdin. Seçebilirdim tabii ki, evet. Ben çocukluğumu yaşayamadım aslanım. Eminim ki o adam bugün buraya beni rezil etmeye geldi. Beni küçük düşürmek için geldi. Kendini aklamak için geldi. Galiba bir 6 aydan beri hiç kimse senden haber alamıyormuş, doğru mu? Evet. Öyle bir karar aldım ve bu kararın benim için daha sağlıklı olacağını düşündüm. Peki sen o gece kulüplerinde falan hep babana inat olsun diye mi çalıştın? Evet, babama inat olsun diye çalıştım. Dediğim gibi kafede de çalışabilirdim. Daha düzgün bir yerde de çalışabilirdim. Ama sırf o gece kulüplerini sevmiyor diye, Canı yansın sırf diye. canı yansın diye, ona inat olsun diye ben orada çalıştım. Bade baban da bir takım zorluklar yaşamış, iflas etmiş. Sonra anladığım kadarıyla özel bir durumu olan erkek kardeşin dünyaya gelmiş. Ekonomik krizle uğraşmış. Evin içindeki yolunda gitmeyen şeylerle uğraşmış. O dönemde de sana galiba birazcık senin de canını yakmış. Ne yaşarsa yaşasın bir insan evladına kıyabilir mi aslanım? O adam benim hayatımı alt üst etti. Yani kan doğduğundan beri mutlu olamadık. Kardeşimi suçlamıyorum. O çok özel bir çocuk. Ama babamı asla affetmeyeceğim.
Kardeşim kan doğmadan önce her şey çok güzeldi. Çok mutluyduk, İstanbul'da yaşıyorduk. Annem saçlarımı tarardı. Ama kan doğduktan sonra bırakın benim saçlarımı, annem kendi saçlarımı bile taramayı bıraktı. Ben hayatımı kandan önce ve kandan sonra diye ikiye ayırıyorum. Kandan önce çok çocukluğunu yaşayan, akışta bir çocukluğum vardı ama kandan sonra ben çocuk olduğumu hatırlamıyorum bile yani. O da yaklaşık 7 yaşından itibaren hep büyüktüm yani. Ve sürekli kandan şiddet görüyordum. Kan 3-4 yaşına kadar konuşamıyordu. Eş, dost, hani bunun normal olmadığını sürekli söylüyordu ama annem ve babam o erkek çocuk, geç konuşur diyerek ertelediler. Ve bir gün 4 yaşında, yanılmıyorsam 4 yaşında hastaneye götürdüler ve Kaan'ın zihinsel engelli bir çocuk olduğunu öğrendiler. O gün tüm dünyaları başlarına yıkıldı. Ben de o akışta kendimi unuttum zaten. Benimle ilgilenmeyi de unuttular. Kendi kendime büyümek zorunda kaldım aslında. Annem beslenme çantası hazırlamayı unutmuştu. O gün beslenme çantam boş bir şekilde okula gidiyordum ki yolda fark ettim ve marketten bir şey aldım, tam hatırlamıyorum. Beraberinde de bir çiğ yumurta aldım. Okula gittiğimde çiğ yumurta yemek zorunda kaldım ve ben bugün bu yaşımda hala yumurta yemiyorum o günden sonra. Görmek dahi istemiyorum. Sofrada gördüğüm zaman kalkıyorum. Ya bazı travmalar vardır ya görünce. Engelli bir çocuğa bakmak hiç kolay değil. Onlara hiç kızmıyorum, hiç suçlamıyorum. Ama onlar beni unuttular bu sefer. Unuttular beni aslanım. Ben hiç yokmuşum gibi davrandılar. Kendi kendime büyümek zorunda kaldım. Çok güçlüyüm. Belki de Güçlü olmak zorunda kaldın. ben güçlü olmak istemiyordum aslanım. Ben sadece çocukluğumu yaşamak istiyordum. Çocuk kalmak istiyordum. Ama o yaşımda büyümek zorunda kaldım ve o kadar eksik Büyüdün ki. bir duygu ki benim için hiçbir zaman hiçbir şey yerini doldurmadı. Neler yaşıyorsunuz?